Türk Silahlı Kuvvetleri'nden büyük operasyon yakında başlayabilir. Kara harekatının gelmesi planlanan bu dönem içerisinde sizlerle birlikte endekse, dolara ve altına bir geniş açıdan bakacağız. Ayrıca dünya devleri Goldman Sachs ve Societe Generale'ın dolarla ilgili yapmış olduğu dev tahminler var. Bu tahminler de kıyamet koparacak gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Peki bu tahminler neler? Şimdi videomuz içerisinde sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. Dolar ve altındaki son durumu da sizlerle birlikte burada yorumlamaya çalışacağız. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri geçen günler biliyorsunuz Gaziantep'te hain bir saldırı yaptılar. Bu saldırı sonucu da küçük bir yavrumuz, bir öğretmenimiz ve bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Onların ailelerine de buradan başsağlığı dileklerimizi ve geride kalanlara da sabır dileklerimizi iletelim. Tabii bunun karşılığı çok hızlı bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından verildi. Özellikle havadan hiçbir dünya ordusunun gerçekleştiremeyeceği güçte kuvvetli bir saldırı gerçekleştirildi ve birçok teröristin de buradan çıkmaması sağlanmış oldu sevgili dostlarım. Bunların neticesinde Kuzey Irak ve Suriye tarafına yapılan bu operasyonda acaba bir kara operasyonu da başlatılabilir mi şeklinde sorular gelmeye başladı. İnanıyorum ki ilerleyen günlerde dev bir kara operasyonuyla geride kalan teröristlere de orası mezar olacaktır sevgili dostlarım. Evet, dünya devi Goldman Sachs ve Societe Generale'dan açıklamalar arka arkaya geldi arkadaşlar. Onlar da dolar kuruyla ilgili yapmış oldukları tahminlerinde portföylerinden doları azaltmaları yönünde telkinde bulundular. Bunlara karşılık olarak da dolar endeksinin zirve yaptığı ve artık buradan yavaş yavaş dolar endeksinde de aşağı yönlü bir çekilme yaşanacağı yönünde telkinlerde bulunmuş olduğu yatırımcılarına. Bunun gerekçesi olarak da enflasyonda zirvenin görüldüğü ve bu zirveyle birlikte de arkadaşlar Fed'in faiz artışlarına eskisi kadar şahin bir tutum içerisinde olmayacağı ve bunun neticesinde de dolarda endeks tarafında, dolar endeksi tarafında da yavaş yavaş aşağı yönlü hareketlerin başlayacağı yönünde açıklamalarda bulundular. Tabii bugün açıklanacak FED tutanakları var gene. Bu FED tutanaklarını sizlerle birlikte takip edeceğiz. FED'in 2023 yılı içerisinde özellikle bu faiz kararları ile ilgili tutumunda herhangi bir gevşeme olacak mı? Buna da bakacağız. Ayrıca orada sanayi tarafındaki yavaşlama ve ABD'deki durgunluk ilerleyen günlerde bir resesyon süreci içerisine girebilir mi? Bunlar da hep beklentiler içerisinde. Altın yatırımcıları da özellikle buradaki resesyon fiyatını şu an için altın üzerinde fiyatlama yönünde. Altına baktığımız zaman bu resesyonla birlikte önemli bir seviye 1730 dolar seviyesini test ettiğini gördük. Bu 1730 dolar altında gerçekten önemli bir seviye ve bu seviye kırılmadığı sürece altında şu şekilde yukarı yönlü bir hareket beklentimiz var. İlk etapta 1800 dolarlara doğru bir yükseliş ve daha sonradan şuradaki formasyon gereği olarak da yukarı yönlü hareketin 1850 dolar civarına doğru ons altın tarafında yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklentilerim dahilinde. Bu 1730 dolar seviyesi burası güçlü bir destek niteliği yapacaktır ve altının bir müddet daha burada güç toplama operasyonunun bitmesinin ardından yukarı yönlü hareketler ons altın tarafında yaşanacaktır diye düşünüyorum. Gram altın tarafına baktığımız zaman gene burada da test edilen önemli destek ve direnç bölgeleri var. Bizler için asıl kuvvetli destek bölgesi altında şurada gördüğünüz 1030 ve 1025 seviyeleridir. O yüzden şuradaki 1025 destek bölgesi altına inilmedikçe gram altın tarafında da yukarı yönlü hareket bu şekilde tekrardan yukarı yönlü evrilecektir diye ben düşünüyorum. Buradaki ana hedef bölgemizde gene altının gram tarafına baktığımız zaman formasyon gereği arkadaşlar 1025 ve 970 burada 55 dolarlık kısa bir marj var. Bu günlükte aldığımız bu kısa marjla birlikte 1035, 55 de üstüne koysak 1040, 1090 ilk etapta şuradaki 1100 TL civarına doğru da altında, gram altın tarafında yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. O yüzden altın ve gram tutan arkadaşların da dikkatli olmasında fayda var. Önemli destek dikkatli bir şekilde takip edilmeli. Bu destek üzerinde kalındıkça aşağı yönlü hareketler retest niteliğinde kalacaktır. Ta ki bu 925 kırılırsa aşağı yönlü hareket o zaman üçgen içerisine girer ve bir miktar pozisyon azaltma yönüne girilebilir. Ama şimdilik baktığımız zaman bu tarzdan
herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şuradaki 925'i değiştirelim. Pardon, 925 değil orası. 1025 olacak arkadaşlar. Evet, şurası 1025 desteği olacak. Bu desteğin içerisine girilirse o zaman aşağı yönlü tekrardan bu üçgen içerisinde hareketler olabilir. Fakat girilmediği sürece burada 1100 TL kısada hemen hemen yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bir formasyon hedefi gerçekleşebilir. Daha orta bazlı gram altın tarafına baktığınız zaman da burada da gene haftalık bazda kırılımın ve yukarıdaki kırılımın da destek noktasının gene 1020-1025 TL'ler civarından geçtiği görülüyor. Yani 1025 üzerinde gram altındaki hareketler hala da bir retest niteliği taşıyacaktır. O yüzden 1025'e gram altında dikkat ediyoruz ve bu destek altına inilmedikçe herhangi bir sıkıntı gram altında gözükmüyor sevgili dostlarım. Dolar tarafına endeksle başlayalım. Dolar endeksinde bakalım Goldman Sachs'ın ve Société Générale'ın dediği gibi kırılımlar ne şekilde olabilir? Bunu da burada sizlerle birlikte grafik üzerinde görelim arkadaşlar. Evet. Aşağı yönlü trend. Evet, gördüğünüz gibi aşağı yönlü trend burada da göze çarpıyor arkadaşlar. Burada henüz gördüğünüz gibi bir trendimiz var. Ve bu trendin de geçtiği bölge artık aşağı yönlü bir hareketin ivmelendiği yönünde. Ta ki artık yukarıda günlükte baktığınız zaman buradaki hareketin tepe noktası bugün itibariyle 110 puan civarlarından geçiyor. 112 puan civarlarından geçiyor. Bunun üzerindeki bir kapanış tekrardan dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareketlenme getirebilir. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin bir tepki niteliğinde kalabileceğini söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Eğer ki bu kanal içerisine tekrardan girişler ve kapanışlar olabilir ise bakın şuradan geçen o zaman yukarı yönlü bir hareket 107-108 puan 109 puan civarına doğru olabilir. Ama şimdilik dolar endeksi hala da zayıf görünümüne devam ediyor. Burada da 106 puan civarından geçen alan önemli. Kırılması durumunda 103 puan seviyesine doğru dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler tekrardan izleyebiliriz. Dolar endeksinde dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman dolar Türk Lirası'nda yatay seyir devam. Bu yatay seyirin aşılabilmesi için hala da beklentimiz olan özellikle dolar tarafında 18.71 bakın şurası üst bandın aşılması, aşağı yönlü hareketinde olabilmesi için 18.36 seviyelerinin aşağı yönlü kırılması şart. Bu seviyeler kırılmadıkça burada bir hareket aşağı veya yukarı yönlü hala da beklentimiz dahilinde değil. Kırılımlara göre burası bir yön kendine belirleyecektir. 18.71 üzerindeki kırılım bizi 19.50 civarına kadar götürür. 18.36 altı ise 17.94 civarına kadar bir kırılımı beraberinde getirebilir. Başlayacak olan veya başlaması muhtemel olacak olan bir kara harekatı eğer gerçekleşirse buradaki hareketlilik biraz daha üst bantlara doğru evrilebilir. Ayrıca Suriye tarafından biliyorsunuz bir 5 milyar dolarlık bir para akışı gelmesi durumunda da buradaki hareketlilik biraz daha aşağı yönlü gelebilir. Ya da buradaki yatay seyrin bir miktar daha uzamasına sebebiyet verebilir. Ayrıca ödenmesi gereken dış borçlar ve bu dış borçlar dolayısıyla şirketlerin dolara olan ihtiyaçları da gene arkadaşlar dolar kurunda aşağı yönlü hareketlerin alımla karşılaşması niteliği taşıyacaktır. Onlar da bu fırsatı değerlendirip alımlara devam edecektir. Cari açık 4 milyar dolara hemen hemen aylık tekabül eden bir cari açık. Bu cari açıkta hala da ülkemizin dolara olan ihtiyacını arttırmasından dolayı da buradaki hareketlilikte gene doların yukarı yönlü ihracatçıyı rahatlatma yönünde kademeli bir şekilde bırakılması olabilir. Şimdilik son durum ve son tahminlerimiz bu şekilde sevgili dostlarım. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün ons tarafında da özellikle takip ettiğimiz kırılımlar ve bu kırılımlarla birlikte orada da gene retest durumları gerçekleşmiş durumda. Bu retestlerde bizler için önemli olan bölgeler var. Bu bölgeler içerisinde bakın şurası önemli 20.50 seviyesi. Bu 20.50 seviyesi bizler için önemli bir destek. Bu destek altında gene gümüşün ons tarafında kırılım olmadığı müddetçe buradaki hareketinde ilerleyen günlerde 24 dolar civarına doğru gümüşün onsunda hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca 2023 yılı içerisinde Çin'in sıfır Covid politikasından vazgeçmesi yönündeki açıklamalar
Gerçi orada da son dakika haberleri geçiyor arkadaşlar. Gene Covid'e bağlı ölüm oranlarının görülmesi, yani bir kişinin Covid'den ölmesi tekrardan gümüşte, Çin ekonomisinde kapanmaların sürebileceği yönünde haberler geliyor. Tabii böyle bir haberlerin gelmesi, haber akışlarının fazlalaşması durumunda, kesinleşmesi durumunda gene gıda zincirlerinde ve üretim zincirlerinde kırılmalara sebebiyet vereceğinden 2023 yılı içerisinde bu da üretim bazlı sıkıntılara sebebiyet verebilir. Ayrıca ABD tarafında konut ve sanayi kısmındaki sıkıntılar da gene ilerleyen 2023 yılı içerisinde dünya ekonomileri üzerine sıkıntı yaratmaya devam edecektir. Gümüş gram analizi yapacağımızda burada da gümüş gramda 12 bizler için önemli bir destek. 12-15 desteği önemli. Yukarıda 12.70 bizler için önemli bir seviye. Bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Burası bir direnç. Bu direnci yukarıya kırmamız gümüşte tekrardan 13.40'ın ilk etapta test edilmesi anlamı taşıyacaktır. Bu 12.70 o yüzden benim için de çok önemli bir rakam. 12 lira 70 kuruş seviyesinden geçen rakam önemli bir rakam. Bu rakamın üzerine attığı zaman gümüşteki rahatlama daha da artacak ve yukarı yönlü hareket 13.40 seviyesine doğru gümüşün gram tarafında da hareketleri getirecektir diye düşünüyorum. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro Türk Lirası'nda takip ettiğimiz sizlerle birlikte bir grafiğimiz var. Bu grafik üzerinde hareketlerini devam ettiriyor. Bu grafiğin üst bandı bizler için geçtiği alan 21 liralar civarına yakın bir alan. Burada yukarı yönlü hareketlerde Euro'da 21 TL'yi takip edeceğiz. Enflasyon bazlı ve reel kur sistemi üzerinden baktığımız zaman Euro'nun da olması gereken fiyatlamanın 21 TL civarında olması gerekli diye düşünen taraftayım. O yüzden bizler için önemli bir destek. Önemli bir destek gene 18.75 civarından geçen destek. Ve şuradaki kırılım bizim için önemliydi ve buradaki kırılım da 18.70 civarından geçiyor. İki destek üzerinde kaldıkça yukarıda 21 TL'leri tekrardan Euro'nun test edeceğini düşünüyorum. Onlar Avrupa bölgesi enflasyon bakımından ABD enflasyon oranına nazaran daha yüksek bir enflasyon oranıyla karşı karşıya. Onlar da FED Merkez Bankası gibi faiz artışlarını arkadaşlar agresiflikten yani şahin tutumdan güvercin tutuma çevirme yönünde açıklamalarda bulunuyorlar. Fakat ben onların faiz artışlarında FED kadar güvercin olabileceği görüşünde değilim. O yüzden orada daha agresif faiz artışları gelecektir. Çünkü onlarda enflasyon kontrolden iyice çıkmış durumda. Ayrıca resesyon orada da çok fazla artmış durumda. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımızda sterlinde 23.40 seviyesi şimdilik bizler için takip edeceğimiz bir tavan rakam olarak görülüyor. 23.40 seviyesi. Aşağıdaki destek olarak sterlin takip eden arkadaşlarımız da 21.75 desteğini takip edebilirler. 21.75 önemli bir destek. Onun altındaki ikinci bir destek ise 21.20 civarından geçen alan. Burada da yıl sonu olması itibariyle arkadaşlar reel enflasyon kuruyla birlikte buranın da 23 liraları test edeceği görüşüm hala hakim. O yüzden sterlinde de 23 liralar önemli bir seviye olacaktır. Bitcoin tarafına baktığımız zaman hemen Bitcoin'deki son durumu sizlerle birlikte inceleyelim. Evet, FTX'in yapmış olduğu açıklamalar Bitcoin'de maalesef aşağı yönlü bir kırılım getirdi. Şimdi burada 15.000 dolar civarlarında bir dip yapma çabası görüyoruz Bitcoin'de. En son artık buralarda 15.500, 15.800 dolarlar önemli bir seviye. Tekrardan atakların güçlenebilmesi için de şuradaki 17.280 doların üstünde kapanışlar yapmamız Bitcoin'de bir nebze de olsa rahatlama getirecektir. Ama şu anki süreç içerisinde Bitcoin tarafına baktığımız zaman arkadaşlar burada bir güç toplama aşamasında olduğu görülüyor. Aşağıdaki 15.000 dolar seviyesi eğer ki kırılır ise hareket 13.800 dolar civarına doğru hareket edebilir. Fakat burası kırılmadıkça 13.000 hedeflemek de şu an için yanlış gibi duruyor sevgili dostlarım. Ama kırılırsa 13.000 dolarları görebilir. Kırmadığı sürece buradaki güç tekrardan yukarıya doğru dönebilir ve ilk etapta şurayı test edebilir. Bakın şuradaki 19.000 dolar seviyesini test edebilir. Bitcoin'deki arkadaşların dikkatli olması, haber akışlarına önemli takip etmeleri, bu FTX tarafından ve Binance tarafından gelen haberleri de dikkatli bir şekilde takip etmesinde fayda var diye düşünüyorum. Evet, piyasalara genel bir bakış yaptık. Sizlerle birlikte son durumlarını inceledik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.